Videomu tesadüfen tıklayan izleyicilerim için aman bir yere kaçmayın, bekleyin. Size güzel bir tarifim var diyorum. Diğer taraftan beni bilen ve takip eden seyircilerimize de ayrıyeten buradan teşekkür ediyorum. Bugün elimde tuttuğum sebzeden de bilineceği üzere karnabaharlı bir tarifimiz var. Her zaman kalorili ve bol şekerli tarifler verecek değiliz ya. Biraz daha az kalorili, low carb ve aynı zamanda vitaminli bir tarifimiz olsun istedim. Bu aşamada karnabahar öne çıkıyor. Bunun bir vegan bir de vejeteryan versiyonunu sunacağım. Karnabaharlı pizza yapıyoruz. Gerçekten karnabahar yerken burun kıvıran, sevmeyen büyüklerimiz olsun, çocuklarımız olsun. Onlara bence bu tarifle karnabaharı gayet iyi sevdirebiliriz. Ben ilk defa yapıyorum bugün karnabaharlı pizzayı. Belki siz daha önce yapmış olabilirsiniz. Ama hadi merak ediyorsanız beraber yapalım ve deneyelim. Başlayalım. Öncelikle bir karnabaharın yani tüm bir karnabaharın yapraklarını keserek ortasını çıkararak küçük parçalara ayırarak başlıyorum işleme. Gördüğünüz gibi her bir tanesini de küçük parçalara kesiyorum. Bu arada karnabaharın dış kısmını bir bıçakla kazıyarak temizledim. Birazdan buharda pişireceğimiz için sudan geçirmeme gerek yok ayrıca. Bakın buharda pişirme işlemi için şöyle bir süzgeç kullanıyorum. Ve tencerede orta ısıda karnabaharları 10 dakika kadar buharla beraber pişiriyorum. Sebzelerimiz yeterince buharda pişmişler. Birazdan çıkarıp suyunu süzdüreceğim. Vegan pizzamız için keten tohumu kullanıyorum bir yumurta yerine. Çünkü hayvansal ürün olmayacak bu pizzada. 2 yemek kaşığı keten tohumunu suda bekletiyorum. Bu tohumların suyun içerisinde biraz şişip yapışkan hale gelmesini sağlayacak. Karnabaharları şöyle süzdürüyorum biraz, soğumasını bekliyorum. Hala biraz sıcaklar ama bu önemli değil. Şimdi bölüm bölüm rondodan geçirip ufalanmasını sağlayacağım karnabaharların. Bir kaba alıyorum hepsini. Bir miktarını vegan pizza tabanımız için şöyle göz kararıyla bir büyük su bardağına alıyorum. Ve biraz evvel bardakla ayırdığım miktarı bir küçük kaba aktarıyorum. Bakın nasıl yapışkan hale gelmişler. Suda beklettiğim ve daha sonra suyunu süzdürdüğüm keten tohumlarını katıyorum içine. Bu su moleküllerini toplama özelliğine sahip olduğu için içine girdiği malzemeleri de toplayıp yapışmasını sağlıyor. Karışıma 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. 1 diş sarımsak. 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzlu sevmiyorsanız hiç tuz eklemeseniz de olur. Ve hamurlaşıp birbirine yapışıncaya kadar yoğuruyorum karışımı. Şöyle yakından göstereyim. Karışımı küçük yuvarlak kalıplara bir bir bölüştürerek yerleştiriyorum. Ama siz dilediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz. Hatta çok büyük bir yuvarlak kalıp da kullanabilirsiniz. Önemli olan miktarın kalıbın içerisine tam yerleşebilmesi. Ayırdığım miktar benim 3 tane 10 cm çapındaki kalıplara tam yetti gördüğünüz gibi. Şimdi bu küçük pizza tabanlarını önden 180 derecede ısıtılmış sıcak fırına verip 15 dakika kadar pişiriyorum. Onlar pişe dururken ben de bu arada pizzanın üzerine sürülecek sosu hazırlıyorum.
Bunun için 7 yemek kaşığı kadar soyulup ezilmiş taze domates, 1 yemek kaşığı biber salçası. Bu arada biber salçanız tuzluysa kesinlikle ek tuz katmayın sosunuza. Pizzanız çok tuzlu olabilir. 2 yemek kaşığı kadar dondurulmuş karışık biberiye katıyorum. 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zerdeçal ve 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle yakından göstereyim geldiği kıvamı. Beyazla kırmızının uyumu ne kadar güzel değil mi? Kırmızı biber, 2 taze mantar, çekirdeksiz zeytin, yeşil biber. Pizza üzerini döşemek için kullanacağım sebzelere geldi sıra. Sebzeleri teker teker çok küçük olmayan parçalara kesiyorum. Bu arada pizzacıklarımız da pişmişler. Hemen çıkaralım. Önden fırınlama işlemini sertleşsinler ve daha katı bir taban oluştursunlar diye yaptık ve katılaşmışlar, ele geliyorlar. Ve üzerlerine teker teker sosumuzdan sürüyorum. Kestiğimiz sebzelerden paylaştırıyorum. Siz istediğiniz sebzelerle döşeyebilirsiniz pizzanızı. Burada tamamen serbestiz. Ve en son üzerlerine biraz daha sos ekliyorum ki kuru olmasınlar. Fırına girmeden önceki halleri işte böyle. Şimdi fırında 10-15 dakika kadar 180 derecede pişsinler bakayım. Ve sunuyorum. Çok sağlıklı ve lezzetli görünüyorlar bunlar. Görünüşünden tabanının karnabahar hamurundan oluştuğunu tahmin eder miydiniz? İnsanları yanıltmak için dahi yapılıp sunulabilir. Kesinlikle denemeye değer bence. Şimdi diğer vejeteryan pizzamıza geçelim. Burada yumurta kullanıyoruz keten tohumu yerine. Aynı zamanda 150 gram kadar kaşar peyniri, yine 1 yemek kaşığı kekik, 1 diş sarımsak katıyoruz. Ve hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Bu sefer büyükçe bir kalıp kullanıyorum farklı olsun diye. Şekillendiriyorum kenarlarından bastırarak. Görünüşü bu. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırına sürüyorum. 10 dakika kadar 180 derecede pişiriyorum. Bu işlemi yine tabanı sertleşsin diye ve yumuşaklığı ve suyu gitsin diye yapıyoruz. Ters çevirip yağlı kağıdımızdan çıkarıyorum. Üzerine sosumuzdan sürüyorum.
Çeşitli sebzelerle de döşüyorum. Son 15 dakika fırında pişirdim tekrardan. Bakın, fırından çıkışında görünüşü böyle. Üzerine biraz kuru çekirdek karışımı serpiyorum. Zeytinyağı gezdiriyorum. Ve bir parça keserek yakından göstermek istiyorum. Karnabaharı sevmeyenler bir de böyle denemeliler. Özellikle çocuklara böyle yedirmek lazım. Hiç görünüşte karnabahardan yapılmış bir pizza görünümü var mı? Ve bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bildirimleri açalım, abone olalım, yorum bırakalım ve bir dahaki sefere sağlıcakla kalın diyelim, hoşça kalın diyelim.